Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda görselde bulunan kumaşımızı inceleyerek bunu çizmeye çalışacağız. Lastik örgümüz ve gövde örgümüz. Size baktığımız zaman lastik örgümüz iki tane düz ilmek çubuğu, bir tane ters ilmek çubuğu görüyorum. Gövde örgüsünde ise düz örgü görüyorum. O zaman lastik örgümüz 2x1 lastik, gövdemiz ise düz örgü olacak. Bu görselimiz burada kalsın. Hemen desen programına geçerek buradan yeni örnek deyip yeni desen sayfamı açıyorum. Desenin ismini yazalım. 2x1 düz yazalım. Makinemiz yine 530 HP 7 numara makinemiz. Kalıplı bir kumaş olmadığı için, dikdörtgen bir kumaş olduğu için desen türümüz bu olacak. Kumaş genişliğimiz 200 iğne, yüksekliğim ise gövde örgüsünün yüksekliği 250 sıra olarak açmak istiyorum. Başlama ve lastik kısmına geldiğim zaman Stall with Protection Trade tüm iğnelerin kullanıldığı standart lastik başlaması bir sistem ve iki sistem gibi var. Bunu şu an bir sistem olarak seçiyorum. Sonrasında iki sistem nasıl yapılır onu göstereceğim. İpe ipliksiz olarak seçeceğim. Without elastic yarn. Düz örgüye geçtiğim için, tek plakaya geçtiğim için burada bir transfer işlemi olacak. O yüzden Translation Loser olarak kalacak burası. 2x1 lastik olarak burayı da lastiğimi seçtim. Ve tasarım modu desenini oluştur diyerek desenimi oluşturuyorum. Bu arada şunu aşağı indirebilirim. Şu desen sayfamı biraz daha büyüteceğim birazdan. Desen sayfam geldi. Sayfamı genişletiyorum. Şimdi aşağı doğru indim. 2x1 lastik örgümü önce bir gözlemleyeyim. Dolu iğne, ters örgü, düz örgü şeklinde devam eden en küçük raporu şu seçili olan alan 2x1 lastik örgü oluyor. Bu görünüm modül görünümüydü. Mekik görünüm sayfasına geçtiğim zaman şurası benim fire örgüm, burası ayırıcı ipliğim, burası ise lastik başlangıcı kaytan ve lastik örgüm oluyor. Burası ise transferli düz örgüm oluyor. Şimdi aslında desenimi şu an çizdim. Ekstra bir desen çizimi yapmama gerek yok. Mekiklerimi ayarlayacağım. F4 ile mekik sayfamı açıyorum. Lastik örgüm ve gövde örgüm birbirinden farklı mekiklerle örülüyor burada. Ama az önceki örnekte lastik ve gövde aynı renkte. O yüzden ben aynı mekikle öreceğim. Hariçten bir mekik kullanmayacağım gövde için. O yüzden önce bir lastik mekiğimi 4 numaralı raya yerleştiriyorum. Neden 4 numaralı rayı tercih ediyorum genelde? 4 ve 5 numaralı mekikler mekik rayında iğne plakasına dik şekilde gelen mekikler. İğne plakasının ortasında ama burasını olduğunu düşünürsek bunlar dik şekilde, diğerleri biraz daha açılı şekilde iğne plakasına ipliğimizi veriyor. O yüzden ne kadar dik gelirse o kadar mekikler rahat çalışıyor. En çok çalışan mekikleri genelde ortadan seçmeye çalışıyoruz. En az çalışan mekikler kenarlarda olan mekiklerden tercih ediyoruz. Lastik mekiğimi 4 numaralı mekiğe taşıdım. Lastik ve gövde mekiğimi birleştirmek istiyorum. Birleştirme işlemini göstereceğim. Lastik mekiğine burada bir kere tıklıyorum. Sonra F6 ile
mekiğimi aldım. F6 mekik rengi alır. Renk alır. F6 ile aldım ve gövde kısmına bir kere tıkladığım zaman buradan gövdeyi ören mekiğin kaybolduğunu gördüm. Şimdi aynı zamanda tarandı burası. ESC ile mouse'umu boşalttım. 4 numaralı mekiği seçtiğimde hem lastik hem de gövde kısmı örülecek. Şöyle yukarı baktığım zaman da burada alanlar mevcut. 4 ve 5. alan. Aynı zamanda bu iki alanlar 4 numaralı mekikle örülüyor. Burayı tamam dedim. Desenimi patlatıyorum. Komple patlatma işlemi. Desenimi patlattım. Şimdi teknik işlem yapacağım. Teknik işlem yaptığım zaman desenimi makineye göre kontrol edecek ve herhangi bir hata yoksa Sintral Jacquard Setup dosyalarını oluşturayım mı diyecek. Evet. Tamam dediğim zaman desenimi MDV dosyasını kaydedecek. MDV dosyasını kaydediyorum. Ayarlarıma bakmak istiyorum. Ctrl 2 ile ayar sayfamı açtım. Bakın kumaş çekimlerim. Çekimi biraz düşürebiliriz. O makinede artık kumaş örülürken kontrol ederek buralara müdahale edeceğiz. Semer hızına burada bakacağım. Semer hızımız 1 metre bölü saniye hızla örülüyormuş. Ben bunları 0.9 yapacağım. 0.9. Burada Miseç 3, Knitting 6, lastik örgünün semer hızı. Miseç 2, Default Knitting ise gövde örgüsünün semer hızı. Hemen onu şuradan göstereyim. Kontrol sütunlarından sütun seç diyerek buradan semer hızı sütununu buldum. Bakın burada sarı Miseç 3, yeşil olan Miseç 2. Miseç 3 lastiği, Miseç 2 ise gövdeyi örüyor. Şu Miseç K iplikte düğüm olduğu zaman küçük düğümde makinenin ne kadar hızlı gideceğini ve kaç sıra bu hızla gideceğini gösteriyor. Biz genelde 0.40 4 sıra yapıyoruz burayı. Burası boş sıralarda makinenin hangi hızla gideceğini gösteriyor. Miseç I ise intersiye mekiklerinin hızını gösteriyor. Şu an desenimize intersiye olmadığı için burada bir işlem olmayacak. Buraya uygula dedim. Raporlarım. Şurada 2x1 lastikte şöyle bir rapor var. Otomatik gelen. Buraya otomatik olarak 10 tekrar veriliyor. Bu tekrarı sonradan biz değiştirebiliriz, sıfırlayabiliriz ya da artırabiliriz. Ayarlarım bu şekilde. Ayarlarımda değişiklik yaptığım için Sintral Jacquard Setup dosyaları değişti. O yüzden bunları tekrardan yazdırmam gerekiyor. MC programını oluştur diyebilirim ya da klavyeden F11 tuşuna basıp bu işlemi gerçekleştirebilirim. MC programını oluştur diyerek tekrardan Sintral Jacquard Setup dosyalarını yazdırdım. Sintral Check uyguluyorum desenime. Evet, desenim şu an simülasyon tamamladı. Herhangi bir hata yok. Süresine bakacağım. 5 dakika 59 saniye diyor. Aslında bu deseni biraz daha hızlı örebilirdik. Nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Bakın burada transferleri 1'de 1 şekilde yapmış. İkinci olarak buradan sistemleri de açmak istiyorum. Sistem sütununu da açtım. Bakın semerin bir gidişinde bir sıra örülüyor. Tekrar sağa gelişinde bir sıra örülüyor. Sistem 1, sistem 3, sistem 1, sistem 3 şeklinde bir örgü var. Ben bunu biraz daha hızlandırmak istiyorum. O yüzden ana desen aşamasına geliyorum. Makinem 3 sistem olduğu için diğer sistemleri de doldurarak makinemi daha verimli kullanmak istiyorum. O yüzden F4'e bastım. Mekik sayfamı açtım. Lastik mekiğim ve gövde mekiğim var. Gövde kısmını ben
Yani şu alanı 3 sistemle örmek istiyorum. Buraya geldim. Bakın şurada çok sistemli ör sütunu mevcut. Bu sütuna gelip sağ tıklayıp uygun hale getirildi veya aynı düzey seçeneklerimiz mevcut. Uygun hale getirildi seçeneğini 3 sistem yapıp bunu alacağım ve buraya tıkladığımda burada 3 tane mekiğin geldiğini görüyorum. Hariçten buraya 2 tane mekiğimiz geldi. Bunları da raylarımıza yerleştirelim. 4, 5, 6 şeklinde mekiklerimizi yerleştirmiş olduk. Tamam dedik. Bu arada bir de desen parametresi konfigürasyon menüsünden transferleri birde bir değil de hepsini aynı sırada transfer işlemi yaptırabiliriz. Bu makinede problem yapmıyorsa bu şekilde ördürmek daha mantıklı ama bazen transfer sırasında makine problem yapıyor. O yüzden birde bir aktarmaya çevirebiliyoruz. Buradan tamam dedim ve desenimi komple patlatma işlemi yapıyorum. Dikkat ederseniz sadece gövde kısmına 3 sistem verdim. Lastik kısmı hala tek sistem örülüyor. Şimdi bir süresine bakacağım. Bu arada buradaki transferler de tek sisteme inmiş durumda. Bakın 3 dakika 23 saniyeye düştü. İsterseniz lastik kısmını da 2 sistem yapalım. Bir de öyle bakalım. İşle başlamaları değiştir diyerek buradan lastik ve başlamamı değiştirebiliyorum. Buradan bir sistem değil de 2 sistem seçeneğini seçtim ve tamam diyerek lastik örgümü çift sistem yaptım. Buradan yine F4'e basıp mekiklerimi ayarlayayım. Bir tane daha lastik mekiği verdi bana. Buradaki mekiklerle birleştirebilirim aslında. Hariçten bir tane daha mekik sokmasın. Sonra onun için ekstra zaman kaybetmeyelim diye buradaki mekikle birleştirebilirim. Onun için şurada örneğin 5A mekiği ile birleştirmek istiyorum. Şu ikinci mekiğim, şuradaki mekiğim, şuraya gelip sağ tıklayıp 5A mekiğini alıp bunun üstüne dokunduğum zaman artık o da 5A mekiği ile örülecek. Tamam dediğim zaman komple patlatma işlemi kısa yolu F9'dur. Sonra teknik işlem yaparak sintral check uyguluyorum. 3 dakika 18 saniyeye indiğini görüyorum. Peki daha fazla hızlandırılamaz mı? Hızlandırılabilir. Lastiğim burada 2 sistem örülüyordu. Ben bunu 3 sistem yapabilirim. Nasıl yapacağım? Bu sefer şu gövde rengimi lastik rengimle birleştireceğim. Yani lastiğimi de gövde rengiyle öreceğim. İşle başlamaları değiştir. Bunu bir sistem yapayım yine. Buradan yine lastiğimi bu renge boyadım. F4 ile iplik alan talimatına girdiğimde bakın artık lastik mekiklerinin çöp olduğunu görebiliyorum. Artık sadece 4, 5, 6 numaralı mekikler burada kullanıldığını görebiliyorum. Bunların isimlerini yazabiliriz. 3. mekik diyelim. Evet. Şimdi tekrardan komple patlatma ve teknik işlem yapıyorum. 5A mekiği rapordan dolayı şurada bir rapor var. 2 sıralık bir rapor var. Onu düzeltmem gerekiyor. Onu
6 sıraya çıkarmam gerekiyor aslında. Çünkü 3 sıra yaptığım zaman burada problem yaratacak. Ben bunu 10 tekrar olduğu için bakayım lastiğim kaç sıra? 1, 2, 3, 4 sıram var burada. Yukarıdaki sırayı ellemiyorum çünkü burası geçiş ayarı. Şurada 4 sıram var. 10 sıra tekrardan 20 sıra lastik gelecekti bana. 4'ü 2 sıra artırıyorum. Insert diyerek buradan seçilen, bakın şu satırı seçtim. Sonra klavyeden insert tuşuna bastım. Klavyeden insert tuşuna bastıktan sonra seçim kısmını işaretleyip kaç tane artıracağımı yazıyorum buraya. Bana 2 tane daha gerekiyor. 4 taneydi, 6 tane lazım bana. 2 tane daha gerekiyor. Buradan RS1 raporunu, bakın şu an kaçıncı sıradan başlıyormuş? 13'ten başlıyormuş. 14'e kadar gidiyormuş. Bunu ben 13'ten başlayıp buluyor. Şunu 3 tekrar yapacağım. 2. Evet, şu an eski raporumun düzeyine geldi. Desenimi patlattım. Mekiklerimizi kontrol etmemizi söylüyor. Burayı tamamlıyorum. Teknik işlem yapıyorum. Tamam dedim. Ve sintral check uyguluyorum. Evet, 3.3 dakika 9 saniyeye inmiş oldu. Evet. Şu yukarıda bulunan ekstradan örülecek olan sıralarda istemiyorsanız bunu da kaldırabilirsiniz. Ya da azaltabilirsiniz. Hemen ona bakalım. Tekrar ana desen aşamasına geldim. Desen parametresi, konfigürasyon menüsüyle bakın örme alanları, özel örme parçaları, koruma sıraları istemiyorsak eğer Save Throw kısmına tıklayıp boş yaparak burayı tamam deyip orayı kapatabiliriz. Direkt teknik işlem yapıyorum. Ve sintral check yaparak tekrardan oranın örülmesini iptal ederek süreyi biraz daha düşürmüş oldum. O bize illa lazımsa onun düşürmesini kullanıyorsak şöyle yapabiliriz. Tekrar orayı konfigürasyon menüsünden açıp örme alanlarını açtım. Deseni patlatıp o deseni düzenleyebiliriz. Sadece bu desen için bu modülde değişiklik yapabiliriz. Bunun için modülü sağ tıklıyorum. Modülü düzenle diyorum. Bakın şu an o modül bu. Tamamen örgü kısmını seçip delete tuşuyla siliyorum. Sadece düşürme kısmı kalıyor. Ve desenin tekrar işlenmesini sağlayın. Kesme modülleri çalıştırma teknik işlemi diyor. Yani desenim ana desen aşamasına getiriyorum. Tekrardan patlatıyorum. Tekrar patlattığımda bakın sadece düşürme kısmı kaldı. Teknik işlem yaptım. Ve sintral check yapıyorum. 3 dakika 03 saniye yine çıktı. Evet, bu şekilde arkadaşlar, hangisi size uygunsa o şekilde desenlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bu arada 3 sistem olduğunu buradan görebiliyorum. Sistemleri de açayım. Sistem sütunumuzu açtık. Patlatılmış ekranda sürekli açılmasını istiyorsak sağ tıklayıp ayarları kaydet diyerek buranın sürekli açık olmasını sağlayabiliriz. Evet, sistem 1, sistem 2, sistem 3 bu şekilde örülüyor. Yine bu lastik kısmında da aynı şekilde işi biten mekikler burada yerlerine gidiyor ve makinemizin
sisteminin dolu olduğunu her gidiş gelişte örgü yaptığını görebiliyoruz. En son 6 ve 4'ün de burada işi bitmiş ve makasa gitmiş ve düşürme işlemi gerçekleşmiş. Yine şuradan görünüm menüsünde semer yönü görünümünü açıp buradan da 3 sıranın sola, 3 sıranın sağa gittiğini görüntüleyebilirim. Kumaş görünümünü hemen kontrol edelim. 2x1 lastikli düz örgülü bir desen çizmiş olduk. Bundan sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi günler.